Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında dolar endeksindeki yukarı yönlü hareket devam ederken Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı sonrasında küresel ölçekte doların değer kazandığını görürken Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvillerindeki görülen geri çekilme piyasalardaki satışları bir nebze azalttığını gördük. Bu akşam Fed Başkanı Jerome Powell, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nde sunum gerçekleştirecekken yaşanılan gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 8,82 ve 8,90 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satışların görülmesi durumunda ise 8,70 ve 8,64 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise Türk lirası için geçtiğimiz hafta kayıpla geçerken Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı fiyatlamalardaki en önemli etkiyi yarattığını gördük. Doların küresel ölçekte değer kazanmasıyla birlikte Euro'nun 1,19 seviyesinin altını test ettiğini gördük. Bu hafta içerisinde Amerika Birleşik Devletleri ve Euro bölgesi PMI verilerini yakından takip ediyorum. Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 10,50 ve 10,60 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 10,40 ve 10,35 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının etkileri hala parite üzerindeki hissiyatı sağlarken Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde dün yaptığı açıklamalarda ekonomik toparlanmanın görülmesiyle ilgili açıklamaları yaparken Fed tarafında varlık programındaki değişikliğin konuşmaya başlanmasına rağmen Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin yaptığı açıklamalarda ekonominin tam anlamıyla hedeflenen ölçekte olması gerektiğini vurguladıklarını gördük. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,1920 ve 1,1945 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1,1870 ve 1,1850 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Brent petrol tarafında ise Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşmanın bu ay sonuna kadar imzalanması beklenirken, anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte İran petrolünün kısa sürede piyasalara sürülmesi bekleniliyor. Amerika Birleşik Devletleri ham petrol stokları 8,6 milyon varil azalış olarak gerçekleşirken, pandemi endişelerinin azalması ve Çin'deki talebin canlanmasıyla beraber yaz aylarında Brent petroldeki seyrin devam etmesini bekliyorum.
Brent petrole teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent petrolde 74,85 ve 75,50 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Yaşanılan gelişmeler çerçevesinde aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 74 dolar ve 73 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take